23 Mayıs 2020 Tokyo'da bir apartman dairesi. Saat sabaha karşı 04. İçeri giren kişi bir zamanlar Ringlerin korkulan savaşçısı, şimdi ise evladını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşayan bir anne. Kyoko Kimura. Onu karşılayan manzara tüm ülkeyi yasa boğacak bir çığlığın sessiz başlangıcıydı. Hana Kimura artık yoktu. Pembe saçları, Tokyo Dome'un dev ışıkları altında parlayan o gülüşü. 22 yaşında bir reality show yüzünden başlatılan linç kampanyasının kurbanı olarak aramızdan ayrılmıştı. Bugün sadece bir güreşçinin değil, bir dönemin, bir kız çocuğunun ve bir ülkenin vicdanının hikayesini anlatacağım. Hana Kimura 3 Eylül 1997'de Yokohama, Kanagawa'da doğdu. Annesi Kyoko Kimura bir dönem Japon kadın güreşinin en vahşi simalarından biriydi. Babası ise Endonezyalı bir dövüşçüydü. Hana daha 1 yaşına gelmeden anne ve babası ayrılmıştı. Annesi Kyoko onu tek başına büyüttü. Ama küçük Hana'nın hayatı daha ilkokul sıralarında kabusa dönüştü. Neden mi? Çünkü o bir Hafuydu, yani karışık ırktan. Endonezya'na geri dön diye bağıran sınıf arkadaşlarının hedefi oldu. Ağlayarak eve döndüğü günler oldu. Ama annesine belli etmemek için dişini sıktı. İşte o günler, İleride tüm ülkeyi susturacak bir savaşçının doğuşunun ilk kıvılcımlarıydı. Profesyonel güreş Hana için bir kaçıştı, aynı zamanda bir mirastı. 2015'te Wrestle One Doyos'una katıldı ve sadece 4 ay sonra Mart 2016'da henüz 18 yaşında debut yaptı. Hana büyüdükçe ringler de büyüdü. Annesi Kyoko onu 2015 yılının başında efsanevi Wrestle One Doyos'unun yolunu tutması için teşvik etti. Genç Hana hemen 4 ay gibi bir rekor sürede çalışmalarını tamamlamıştı. 30 Mart 2016'da Hana Kimura, Reika Saiki karşısında debut yaptı. Debut maçının üzerinden daha 6 ay geçmişti ki ringin ruhunu taşıyan annesi Kyoko'nun karşısına çıktı. O gece ringde annesine kafa tutan küçük bir kız değildi. Ringin sert kurallarını öğrenmiş bir savaşçıydı. Kyoko ise gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak Hana'yı ringin ortasında cesaretlendiriyordu. Bir annenin gururuyla bir rakibin acımasızlığı arasında sıkışmış yürekler, Joshi Puroresu sahnesindeki en duygusal anlardan birini yarattı. Hana o gün aslında annesinden daha fazlasını kazanmıştı. Bir süre sonra Stardom'un müthiş yükselişine tanıklık eden genç Hana kısa sürede Artist of the Stardom Championship kemerini kaldırmayı başardı. Ardından Goddess of Stardom Championship kemerini de beline taktı. Artık iyice kendini kanıtlamış, Joshi Puroresu'nun yeni yıldızı olarak anılmaya başlanmıştı ve tüm dünya onun sırada ne yapacağını merak ediyordu. Kısa süre sonra Joshi Puroresu'nun yeni yıldızı olarak görülüyordu. En büyük anını ise 4 Ocak 2020'de Tokyo Dome'da yaşadı. Julia ile takım olarak tarihte bir kadın maçının ilk kez Wrestle Kingdom'da yer almasını sağladı. Hana ve Julia o gece Tokyo Dome ringinde sadece rakiplerine karşı değil, kendi aralarındaki o bitmek bilmeyen rekabete karşı da savaşıyordu. Şirketin kurguladığı o birbirine güvenmeyen iki dev yıldız hikayesi maçın her saniyesinde hissediliyordu. Hatta Julia'nın yanlışlıkla rakibi yerine Hana'yı yere sermesi bu gerilimi doruk noktasına çıkardı. Ringde iki düşman gibi görünüyor olabilirlerdi. Ancak perde arkasında bu tarihi maçı omuz omuza sırtlayan iki profesyonel arkadaştılar. Julia o gece Hana ile yan yana dövüşmenin hayatının en büyük gururu olduğunu yıllar sonra bile her fırsatta dile getirecekti. Hana sadece Stardom'un değil, dünya güreş devlerinin de merceği altındaydı. O dönem gelen bilgiler ve kulis dedikoduları tek bir noktayı işaret ediyordu. WWE Hana Kimura'yı çoktan radarına almıştı. Onun anti-diva duruşu, modern karizması ve ring içindeki yüksek kabiliyeti Connecticut'taki yönetim kurulunun izleme listesinde ilk sıralardaydı. Belki de bir yıl sonra onu WrestleMania sahnesinde bugün hayranlıkla izlediğimiz dev isimlerle yan yana görecektik. Kariyerinin en parlak dönemine hayallerini süsleyen o küresel sahneye sadece bir adım kalmıştı. Ama o adım karanlık bir el tarafından sonsuza dek engellendi. Hana Stardom basamaklarını hızla tırmanırken ringde çok özel bir ismin nefesini ensesinde hissediyordu. Io Sky, yani o zamanki adıyla Io Shirai. Bugün WWE'nin zirvesinde izlediğimiz Io o dönem Stardom'un mutlak kraliçesiydi.
İronik olan şuydu. İkisi de aynı topraklarda Kanagawa'da doğmuştu. Io, Hana'nın bir çocuk olarak ring kenarlarında büyümesine annesi Kyoko ile verdiği mücadeleye bizzat şahitlik etmişti. 2018 yılında Io Sky dünyayı fethetmek üzere WWE kapısından içeri girerken Stardom'un bayrağını ve geleceğini sessizce o pembe saçlı kıza Hana'ya devretti. Io giderken arkasında boş bir taht bırakmıştı. Hana ise o tahta oturmaya hazırdı. Ama bu zirve beraberinde kimsenin tahmin edemeyeceği kadar ağır bir bedeli de getirecekti. Ama Hana'nın tek hayali şampiyonluklar değildi. Kadın güreşini tüm dünyaya tanıtmak istiyordu. Bu yüzden Eylül 2019'da Netflix ve Fuji TV'nin dev yapımı Terrace House'a katıldı. Başlarda her şey güzeldi. Pembe saçları, enerjisi ve aşk arayan samimi haliyle izleyicileri kendine hayran bıraktı. Ama sonrasında kostüm kabusu patladı. Mart 2020'de ev arkadaşlarından biri Hana'nın çok değerli bir güreş kostümünü çamaşır makinesinde mahvetmişti ve tartışma büyümüştü. Televizyonda Hana'nın şapkayı yere vurup "Bu benim hayatım" dediği anlar yayınlandı ve sonrasında cehennem kapıları açıldı. O bölüm yayınlandıktan sonra Hana'nın sosyal medyası adeta bir lağım çukuruna döndü. Her gün yüzlerce nefret mesajı alıyordu. Japon sağcı troller babasının Endonezyalı olmasını bahane ederek ona ırkçı küfürler yağdırdı. "Hayatta olmamanı dört gözle bekliyorum. Gerçekten yaşamaya değer bir hayatın var mı?" gibi iğrenç mesajlar yağdı. O annesine bu nefret selinden bahsetti ama yine de pes etmedi. Daha sonra ortaya çıkan belgeler ve annesi Kyoko'nun açtığı davalar, yapımcıların Hana'yı daha patlayıcı bir karakter olarak göstermek için kurguda oynama yaptığını ortaya çıkardı. Onu bir kukla gibi ateşe ittiler ve sosyal medyadaki sürü de gerisini tamamladı. 23 Mayıs 2020 gecesi Hana son tweetlerini paylaştı. Kolundaki kesiklerin fotoğraflarını koydu ve yürek parçalayan satırlar geldi. "Artık insan olmak istemiyorum, sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum, hoşça kalın." Kim bilir belki de bu son bir yardım çığlığıydı ama kimse o gece onu duymadı ya da duymak istemedi. Hana o gece kolundaki kesikleri paylaştığında algoritma bunu etkileşim olarak gördü ama bir yardım çağrısı olarak raporlamadı. Teknoloji devleri Hana'nın trajedisinden reklam parası kazanırken o karanlık dairede bir genç kızın nefesi tükeniyordu. Annesi Kyoko kızının sesini duymayınca sabaha karşı onu bulmaya gitti. Tokyo'daki küçük dairede cansız bedeniyle karşılaştı. Vefat nedeni gaz solumasıydı. Hana o gece o dairede yalnızdı ama aslında arkasında dev bir aile vardı. Bugün WWE'nin zirvesinde izlediğimiz Io Sky, Hana ile aynı topraklarda Kanagawa'da doğmuştu. Hana'nın annesi Kyoko ile yıllarca aynı ringlerde ter döküyordu. Hana'nın bir çocuk olarak ring kenarlarında büyümesine bizzat şahitlik etmişti. Hana'nın vefatı açıklandığında sadece bir iş arkadaşı değil, bir hemşeri, bir abla figürü olarak Io'nun ve tüm Japon güreş camiasının yüreğine kor bir ateş düşmüştü. Io Sky bugün o ringlerde her uçuşunda aslında yarım kalan o Kanagawalı genç kızın, Hana'nın da hayallerini gökyüzünde taşıyor. İnsanlar klavye başına geçtiğinde bir hayata son vermenin bedelinin sadece birkaç yüz lira olduğunu biliyordu. Birini hayattan koparmaya sürüklemek, Japonya sokaklarında bir yanlış park cezası yemekten daha ucuzdu. İşte Hana'nın hayatını sonlandıran asıl şey bu cezasızlık güveniydi. Hana'nın vefatı Japonya'yı sarsmıştı. Netflix programı iptal edildi. Dünyanın dört bir yanından güreşçiler ve ünlüler taziye mesajları yayınladı. Ronda Rousey, Mick Foley ve daha niceleri. Ancak asıl bomba annenin sessiz sedasız başlattığı savaştı. Kyoko Kimura yapımcıları ve Fuji TV'yi mahkemeye verdi. "Kızımı kasten kötü karakter gibi gösterdiniz" dedi ve yaklaşık $1 milyon tazminat talep etti. Ancak adalet sistemi ilk başta bir tokat gibi yüzüne çarptı. Hana'ya her gün "artık yaşama" diye mesaj atan, onu hayattan koparmaya sürükleyen o klavye arkasındaki canavarlardan birine kesilen ceza neydi biliyor musunuz? 9.000 yen, yani sadece 675 Türk lirası. Ayrıca annesi Kyoko, Hana'ya tehdit içerikli mesaj gönderen bir kişiye açtığı davayı kazandı. Mahkeme o kişiye neredeyse $12.000 ceza kesti.
Ama Kyoko bununla yetinmedi. Tokyo'daki bakanlıkların kapılarını aşındırdı. Meclise ifade verdi. O güne kadar hafif gibi görülen siber zorbalık suçlarının müebbiyesini değiştirmek için uğraştı. Kyoko Kimura'nın bu bitmek bilmeyen direnişi sonuç verdi. 2022 yılında Japonya parlamentosu Hana Kimura yasası olarak bilinen düzenlemeyi kabul etti. Artık çevrimçi hakaretler 1 yıla kadar hapis veya 300 bin yen para cezasıyla cezalandırılıyor. Kyoko Kimura sadece kızının intikamını almadı. O 675 TL'lik adalet sistemini de çöpe attı. Bugün Japonya'da birine artık yaşama diyerek tehdit etmenin bedeli artık bir akşam yemeği parası değil, 1 yıl hapis cezası. Hana bir kurban olarak vefat etti ama bir koruyucu kanun olarak geri döndü. Dünyanın en sıkı siber zorbalık yasalarından biriydi bu ve bir annenin gözyaşlarıyla yazılmıştı. Her yıl 23 Mayıs'ta Tokyo'nun kalbindeki Koroken salonunda adını yaşatmak için Hana Kimura'yı anma gösterisi düzenleniyor. Onun pembe saçları soldu ama o saçların temsil ettiği mücadele ruhu tüm dünyada mazlumların yanında dalgalanmaya devam ediyor. Hana belki şu an Tokyo Dome'da veya WWE'de savaşıyor olacaktı ama olmadı. O bir reality show yüzünden linç edilen kurban değil, Japon adalet sistemini değiştiren bir devrimci olarak tarihe geçti. Ringin öteki yüzü olarak şunu söylüyoruz. Hana bir çiçekti ama çok erken soldu. Ancak o çiçeğin kökleri bir ülkenin kalbine o kadar derin işledi ki artık oradan kimse onu söküp atamaz. Siz de sosyal medyada birini hakaret etmeden, linç kültürüne kapılmadan önce bir daha düşünün. Sizin birkaç saniyelik nefretiniz birinin tüm dünyasını karartmaya yeter. Bugün Hana'nın anısı annesi Kyoko'nun kurduğu Remember Hana Vakfı'yla yaşamaya devam ediyor. Sadece ringteki aksiyonu değil, o pırıltılı ışıkların ardındaki bu gerçek insan hikayelerini anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü unutulan her hikaye bir gün tekerrür etmeye mahkumdur. Huzur içinde uyu Hana, senin pembe saçların adaletin rengi oldu.